Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün berrak çorbalar sınıfında incelenen konsomenin tarifini paylaşacağım. Konsome tıpkı tavuk suyu gibi, et suyu hazırlamak gibi uzun süre kaynatılması sonucu elde edilen bir çorbadır. Aralarındaki en temel farklardan iki tanesi, konsome hem daha berrak bir yapıya sahiptir hem de onlara nazaran daha aromalı bir yapısı vardır. Bugün elimden geldiğince, dilimin döndüğünce tüm püf noktalarıyla iyi bir konsome nasıl yapılır bunu anlatacağım. Hazırsanız yapılışına başlayalım. Konsome için kullandığım malzemeler 250 gram kadar yağsız kıyma kullanacağım. Burada sıfır yağlı bir kıyma kullanırsanız konsomeniz daha berrak olur ve üzerindeki yağları almak için ekstra bir çaba sarf etmezsiniz. Fakat benim kullandığım kıymada nokta nokta yağlar var. En son konsomemizi yaptıktan sonra bu yağları da konsomeden fişfire vermeden nasıl temizleyeceğimi göstereceğim. Öte yandan kullandığım sebzeler ise 1 adet pırasa, 1 miktar maydanoz, 2 adet havuç ve 1 adet soğan kullanıyorum. Aroma vermek içinse 2 adet defne yaprağı, 1 çay kaşığı kadar da tane karabiber kullanacağım. Konsomemizin o berrak görüntüsünü elde edebilmek içinse burada yumurta akı kullanmamız gerekiyor. Kullandığınız her 1 litre sıvıya en az 1 adet yumurta akı kullanmalısınız. Kullandığınız yumurtalar çok küçükse bu sayıyı bir miktar daha artırabilirsiniz. Ve iyi bir konsomenin olmazsa olmazı olan aromatik bir sıvıya ihtiyacımız var. Ben bu jelin hazırlanışını demi-glace sos nasıl yapılır isimli videomda anlattım. İsterseniz bu şekilde yaparsınız. İsterseniz haşlamış olduğunuz tavuğun suyu ile yapabilirsiniz. Ya da çeşitli balık suyu, et suyu gibi aromalı sıvılar kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem lezzet karmaşası olmaması açısından burada 1 litre veya 2 litre tavuk suyu kullanıyorsanız burada da bir miktar çiğ tavuk etini robotta çekip tavuk kıyması kullanmanız veya aynı şekilde balık suyu ile yapıyorsanız da balık kıyması kullanmanız kullandığınız malzemenin aromasını daha da artıracaktır. Ben hazırlamış olduğum bu jeli 2 litre suyun içerisinde çözündüreceğim. Şimdi yapımına başlayabiliriz. İlk önce kullanacağım kıymayı bir kabın içerisine ekliyorum. Ben 2 litre aromalı bir sıvı kullanacaktım. Burada da 2 adet büyük boy yumurtanın akı var. Yumurta akını da kıymanın içerisine ekliyorum. Şimdi de kullanacağım sebzeleri küçük küçük doğrayarak kabımın içerisine ekleyeceğim. Gelişigüzel doğradığım maydanozlarımı ekliyorum. Aynı şekilde gelişigüzel küçük küçük pırasalarımızı da doğruyoruz. Pırasalarımı da içine ekliyorum. Aynı şekilde havuçlarımızı da küçük küçük doğrayıp içine ekliyoruz. Şimdi geldik kullanacağımız soğana. Bu soğan orijinal konsomenin tarifinde tavada şu şekilde yakılarak yapılır. Ortadan ikiye kesersiniz. Bu iç kısımlarını kızgın tavaya koyarsınız. Bu iç kısmı tamamen siyah bir renge gelene kadar soğanı yakarsınız. Ve o yanmış soğanı karışımınızın içerisine eklersiniz. Bu şekilde konsome daha renkli bir yapıya sahip olur. Fakat yanmış yiyecekler tüketmek de yapılan araştırmalar sonucu kanser riskini yükseltiyormuş. Ben o yüzden soğanlarımı yemeklik doğrayarak kullanacağım. İki bilgiyi de size vereyim. Dilediğiniz şekilde konsomenizi de kullanabilirsiniz. Soğanlarımı ise yemeklik doğruyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanları da ekliyoruz. Şimdi de doğramış olduğumuz malzemelerimizi kıyma ve yumurta ile güzelce karıştırıyoruz. Yumurta akının her yere temas etmesini sağlıyoruz. Karışımımızı karıştırdık. Kullanacağımız sıvıyı da hazırladıktan sonra yapımına geçebiliriz. Yapımına geçmeden şu önemli bilgiyi de vermek istiyorum. Burada kullandığınız suyun kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Eğer tavuğunuzu yeni haşlamışsanız o sıcak tavuk suyunu kullanacaksanız lütfen soğumasını bekleyin. Aksi takdirde burada kullandığınız sebzenin, etin gözeneklerini kapatacaktır ve buradaki sebzenin, etin hem aromasının hem de besin değerinin suya daha az geçmesini sağlayacaktır. Konsomede istediğimiz şey hem aromalı hem de besleyici bir çorba olması. Bu yüzden soğuk su kullanıyoruz. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Büyük bir tencerenin içine hazırlamış olduğumuz eti ve kıymayı döküyoruz. Sonra hazırlamış olduğumuz aromalı sıvıyı döküyoruz. Defne yaprağı ve tane karabiberleri de üzerine ekleyip ocağımın altını en kısık ateşte açıyorum. Tüm malzemelerimizi ekledikten sonra şöyle bir karıştırabilirsiniz.
Ardından hiç karıştırmamanız gerekiyor. Kısık ateşte yarım saat kadar kendi haline bırakıyoruz. Konsomemiz yarım saattir kısık ateşte bekliyor. Yumurtalarımız piştikçe yüzeyde toplanmaya başladı. Bu aşamadan sonra konsomemizin tam ortasından bir delik açıyoruz. Buradaki taneleri de yan kısımlara alıyoruz. Konsomemizin ortasından delik açtık bu şekilde. Şimdi burada oluşan köpükleri vesaire ara ara kaşıkla alıp yan kısımlara koyacağız. Ve bu şekilde en az 1,5 saat kadar daha kısık ateşte bekleteceğiz. Burada ateşin çok yüksek olmaması gerekiyor. Eğer ateş çok yüksek olursa, su fokur fokur kaynarsa yüzeydeki o küçük tanecikler hareket eder ve konsomemizin berraklığını daha da azaltır. Yüzeyinin dümdüz olması gerekiyor ve altındaki ateşin açık olması gerekiyor tabii ki. Bu şekilde konsomemiz istediğimiz berraklığa gelene kadar kısık ateşte bekleteceğiz. Şu an ortası oldukça koyu gözüküyor. Kaynadıkça bu ortasındaki su berrak bir hal alacak. Tüm taneler yan kısımda toplanacak. Sonra süzüp servis edeceğiz. Konsomemizin rengi yavaş yavaş açılmaya, berraklaşmaya başladı. Üzerinde oluşan köpükleri, tanecikleri ara ara alarak kısık ateşte bekletme işlemine devam ediyoruz. Konsomem istediğim berraklığa geldi. Toplam 2 saat boyunca kısık ateşte beklemiş oldu. Şimdi konsomemi süzüp servis edeceğim. Şimdi ise yapmış olduğumuz konsomeyi süzebiliriz. Konsomemiz oldukça berrak. Bakıldığı zaman tencerenin dibi gözüküyor şu anda. Başka bir tencerenin içine bir tel süzgeç koyuyorum. Üzerine de bir tülbent koyarak orta kısmından dikkatli bir şekilde alarak konsomemizi süzüyoruz. Berraklığını görüyorsunuz. Hem oldukça besleyici hem de bir o kadar lezzetli bir çorbadır. Konsomemizi süzdük. Servise hazır hale getirmeden önce üzerinde yağlar var mı diye bir kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer kullandığımız kıyma bir miktar yağlıysa üzerinde nokta nokta yağ kabarcıkları oluşacaktır. Onu da konsomeden herhangi bir fire vermeden nasıl alacağımızı göstereyim. Bir peçete veya bir kağıt havluyu bir miktar konsomemize batırarak bu şekilde çekeceğiz. Yağ tabakalarının hepsi peçetede kalacak. Bu şekilde. Bu şekilde de üzerindeki yağ tabakalarından arındırılmış oluyoruz. Gayet pürüzsüz, berrak bir konsomemiz var. Konsomenizi o berraklığını daha iyi gösterebilmek adına cam kaselerinizde servis ederseniz daha iyi olur. Hafif sarımtırak su gibi bir görüntüsü var. Oldukça berrak ve çok yoğun bir aromaya sahip. Üzerinde herhangi bir yağ yok. İçinde berraklığını bozacak herhangi bir tane yok. Oldukça güzel ve leziz aromalı bir konsome. Siz de denerseniz yorum kısmında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.